Merhaba değerli satranç severler ve satranç meraklıları. Satrançla başarıya abone olmak ister misiniz? Cevabınız evetse yeniden merhaba. Bugünkü konuğumuz GM Muhammed Botan Daş'tan. O, Türkiye satrancında GM ünvanına sahip olan 10. büyük usta. 19 yaşında bir tıp öğrencisi iken bu ünvana sahip olmuştur. Satrançta en yüksek onur derecesine sahip olma sürecinde tıp fakültesini kazanması bize satranç ile akademik başarının birlikte yürütebileceğine güzel bir örnektir. Merhaba Botan abi, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Doruk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de Muhammed iyiyim. Botandaş'tan kimdir? Bir iki cümleyle kendinizi nasıl tanımlarsınız? Kendimi kısaca tanımlayayım. 97'liyim. 1997 Erzurum doğumluyum. Bursa'da yaşıyorum. Ee, Üniversitem Kocaeli'de olduğu için tabii Kocaeli'de de yaşıyorum aynı zamanda. Milli Satranç'ta A milli takım sporcusuyum. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. 5. sınıfım. Peki sizin için satranç ne ifade ediyor? Satranç benim hayatımın vazgeçilmez bir parçası tabii ki de. Aynı zamanda hem mesleğim olmasının yanında hem de aynı zamanda benim için büyük bir uğraş ve hobi. Yani insanın hani canım sıkıldığı zamanlar başvurduğum bir spor dalı aynı zamanda. Benim için hayatımın anlamı diyebilirim. Çok iyi. Satranca tutkunuz ne zaman başladı peki? Satranca 7 yaşındayken, ilkokul 1. sınıftayken başlamıştım. Hatta daha ilk derse girdiğimde bile satrancın ne olduğunu bilmiyordum. İlk dersten itibaren çok ilgimi çekti benim. Melih Karataş, Melih Hoca başlattı beni ilk satranca. O benim ilgimi gördü. Aynı zamanda ben de istekli ve ilgiliydim. Ondan sonra annem babamın da desteğiyle aynı şekilde. Ee, Önce kurslara katıldım. Kurslardan sonra küçük çaplı lokal turnuvalardan sonra Türkiye şampiyonlarına katıldım. Orada dereceler alınca tabii yurt dışındaki turnuvalar ve milli takım süreci bu şekilde gelişti. Girdiğimiz birçok turnuvalarda bazen çok güzel hamlelerle maçları yenebiliyoruz. Bazen de çok kötü hamlelerle, çok saçma hamlelerle kaybedebiliyoruz. Kaybettiğimizde de bazı aileler çocuklara artık satrancı bırak, derslerine yoğunlan. İşte satranç, bu satranç sana göre bir spor değil diyorlar. Sizce öyle bir an yaşadınız mı? Yani aileniz derslerdeki başarınızı etkiliyor diye satrancı bırakmanız ya da aradığınız süreyi azaltmanızı istedi mi? Yani ben şu ana kadar öyle bir şey yaşamadım hiç. Sağ olsun annem babam bana hep destek oldu. Yani bu süreçte hem derslerime hem de satrancıma eşit oranda ikisine de ağırlık vermeme gerektiğini söylediler. Ben de bu süreçte iyi bir şekilde yürüttüğümü düşünüyorum. Yani satranç çalışırken, satranç turnuvalarına giderken derslerimden de olabildiğince geri kalmamaya çalışıyordum. Onlar da tabii destekliyorlardı ve iyi bir şekilde yürüttüm diyebilirim bu süreci. Yani turnuvalarda küçükken çok görüyordum özellikle. Tabii neden küçükken çok görüyordum? Çünkü yaş grupları turnuvalarında çok oynadık küçükken. Ve yani genelde değil hatta %100 herkes velisiyle geliyordu tabii küçük çocuklar. Orada daha çok görüyordum ben bu süreci. Bu azarlama süreci olsun vesaire hepsini ve çok da şu anda da görüyorum tabii aynı zamanda. Çok da öyle nadir değil yani gerçekten yani kötü davranan veliler olabiliyor ve çok yanlış bir davranış tabii ki de. Yani hem çocuğa psikolojik olarak bir yıpratıcı bir sürece sokuyorlar hem de aynı zamanda Eee, yani satrancına da bu olumsuz etkileyecek bir süreç. Çocuğun da böyle kişinin de satrançtan birazcık soğuduğunu görüyor insan yani. Yanlış bir davranış tabii ki de. Yani zaten burada bir kazanmak da var, kaybetmek de var sonuçta. Siz kazanırsanız karşı taraf kaybedecek. İlla ki bu oyunun kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Çok normal bir süreç bu. Yanlış bir davranış. Tavsiye kesinlikle etmiyorum. İlla ki herkes zaten dünya şampiyonu olacak, Türkiye şampiyonu olacak, milli takıma girecek diye bir şey de söz konusu değil. Hani kaybediyorsa, olmuyorsa da olmayabilir. Bunu çok şey yapmanın anlamı yok. Küçük yaşlarda özellikle bu kadar hırslı velileri gördüğümüz çok görüyoruz ve tekrar söylüyorum yanlış bir davranış olduğunu belirtmek istiyorum. Peki hiç satrancı bırakmayı düşündüğünüz anlar oldu mu? Satrancı bırakmayı düşündüğüm an bir kez oldu şu ana kadar. 2011 yılında o zamanlar 14 yaşındaydım. Avrupa Şampiyonası'ydı. Çok güzel başladığım bir turnuvaydı. 4'te 4 ile başladım. 5'e 4.5'la yani ilk sıralarda oynadığım, derece oynadığım bir turnuvaydı.
arka arkaya 2-3 mağlubiyet alınca özellikle 3. mağlubiyetten sonra bir an aklıma geldi son turdan önce. Hatta son turu da o moralsizlikle çok kötü oynadım. Berabere bitirmiştim. Kendimden görece zayıf bir oyuncuya karşı. Annem vardı yanımda oturmada. Destek oluyordu bana sürekli. Motive ediyordu. Sen bırakmazsın diyordu zaten sürekli. Benim de aklıma bir anda gelmişti. Yani hani böyle çok uzun çaplı değildi. Bir gün bile sürmedi zaten. Hemen turnuva bitti. Dönüş yolculuğumda hani kafamda yine satranç vardı tabii ki de. Bir anlık geldi geçti. Bir daha da olmadı zaten. Ki kanımıza işlemiş zaten. Bilinçaltımıza da var. Hani satrancı bırakacağımız yok. Satranç kariyerinizde en iyi olduğunuz dönemde üniversite sınavına girdiniz. Bu sizi nasıl etkiledi? Evet o kötü bir zamanlama oldu açıkçası. Yani şöyle, ben ilk 2012 yılında İstanbul Olimpiyatlarında ilk büyük usta normumu almıştım. Hatta o norm 2 norm yerine geçiyordu. Çok da ciddi bir avantaj elde etmiştim. Sonra önümde de 3 senelik bir lise dönemi söz konusuydu. Hani inşallah büyük usta olurum diye düşünüyordum ben bu süreçte. İlk sene de çok yani ondan sonra da 2400'lere, 2450'lere de güzel bir şekilde ilerledim. Fakat sonrasında süreç çok iyi ilerlemedi. Hem üniversite sınavının gelmesiyle bir sene ara vermek zorunda kaldım. O bir senelik aram bir senelik ara verdiğimden sonra tabii ki de birazcık geri kalmış oldu büyük usta unvanım. Kötü bir zamana denk geldi gerçekten ama sonrasında yine devam ettim. Yine yükselişim devam etti. Doktorluk da satranç da çok özveri gerektiren iki dal. İkisini bir arada götürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Şu ana kadar iyi getirdim aslında. Yani ilk tıp seçtiğim zaman herkes diyordu yakın çevremde yani hani nasıl olacak bu ikisi çok zor, nasıl götüreceksin ikisini birden ama ben yani götürürüm diye hep düşünüyordum, inanıyordum da ki öyle de oldu açıkçası. İlk senenin yazında büyük usta olmayı başardım. Tıp okuduğum ilk senenin yazında. Sonrasında da elomu gayet güzel bir şekilde arttırdım. Şöyle bir dezavantajı oluyor tabii ki de. Eğitimin zorluğundan dolayı turnuvalara pek gidemiyorum açıkçası. Yazları daha çok gidiyorum. Satranç çalışmaya vakit ayırabiliyorum fakat turnuvalara gitme açısından gerçekten zor oluyor. Vaktim olmuyor diyebilirim. Yazları bir tek oluyor. Üstüne üstlük bu süreçte mesela tatil verilmeseydi de benim son 5. sınıf 6. sınıf arasındaki yaz tatili de çok kısa. 3 haftalık bir süre. Orada belki bir iki turnuva oynayabilecektim. Yani çok turnuva oynamak kısıtlı oluyor. O yüzden öyle bir sıkıntısı oluyor. Ama onun dışında şu ana kadar iyi götürdüm. Bundan sonra da okulum bittikten sonra da inşallah ikisini birden aynı şekilde götürmeyi planlıyorum. Tabii bu seçeceğim bölümü de bağlı aynı zamanda. Peki oyunlarını ya da kendisini örnek aldığınız bir büyük usta var mı? Ya şu anda tabii dünya şampiyonu Carlsen en çok beğendiğim oyuncu. Hem oyun stili çok yani oyun stili olarak şöyle cevap vereyim. Oyun stili olarak asıl beğendiğim oyuncu Kasparov. İkinci sırada Fischer geliyor ama başlayacak Kasparov tabii ki de o hesaplamaları olsun, saldırgan oyun tarzı olsun. Bir numaraya Kasparov koyuyorum ama Carlsen de beni çok etkiliyor. O tabii ki de çok saldırgan bir oyuncu değil biliyorsunuz. Stratejik bir oyuncu daha çok ama o stratejisi Kasparov'dan da daha iyi olduğunu söyleyebiliriz stratejik oyunu. Carlsen çok etkiliyor ama en beğendiğim Kasparov diyebilirim. Günümüz satranç oyuncularından en çok kimin performansını beğeniyorsunuz? Evet, önceki soru cevaplamıştım Carlsen diye. Son zaten 5-6 senedir Carlsen ambargo koymuş durumda. Dünya şampiyonu olduğu zamandan beri. 5-6 sene değil, daha da fazla hatta. En çok beğendim tabii ki de Carlsen. Şu anda onun da yanına yaklaşacak bir oyuncu pek yok gibi. Şu an yeni yükselen yıldızlar var ama tabii ki de zamanla göreceğiz. Rahat bir 3-4 senesi daha var gibi gözüküyor Carlsen'in. Ve onun dışında isim vermek gerekirse Dinkliren'i de beğeniyorum oyun olarak. Tabii ki de Carlsen'le aynı seviyede tutmuyorum ama onu da çok beğeniyorum oyununu. Bu şekilde. Peki oynamaktan en çok zevk aldığınız açılış hangisi? Oynamaktan en çok zevk aldığım beyazda zaten spesifik bir açılış yok. Siyahlar daha çok belirliyor açılışları. Siyahla cevap vermek gerekirse siyah açıdan yani Sicilya açılışında özellikle Najdorf varyantından çok zevk alıyorum. Ana varyantım. Genelde zaten o şekilde gelişiyor. Evet. Najdorf'u söyleyebilirim. Bu şekilde.
Peki maçlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Maçlara yani herkesin yaptığı gibi diyebilirim. Hani genellikle tabii bu kişiden kişiye değişiyor. Bazı insanlar eee, hani şöyle bir örnek vereyim. Üçüncü genelde zaten tek turlu oluyor turnuvalar. Öğlen saat 3'te girdiğimizi varsayalım bir tura. 4-5 saat sürdüğünü varsayalım. Sonrasında yemek yiyoruz. 8-9 oluyor. Eşlendirme diyelim ki akşam 10'da belli oldu. Bizim zaten topu totalde o gün sonunda 1-2 saatimiz oluyor ve sabah kalkıyoruz. 9 gibi kalktığımızı varsayalım. Yine kahvaltı yapıyoruz. Ya bir 5-6 saatimiz oluyor bizim toplamda. Bazıları o 5-6 saatin hepsini kullanıyor. Bazıları 2 saatini kullanıyor ki 2 saatin altına inen ben çok duymadım. Olmaz da zaten. Hiç çalışmayan kesinlikle olmuyor. Evet. Ben de ortalama tabii o kadar az kesinlikle çok da çalışmıyorum ama yani yine kayda değer bir zamanda çalışıyorum. 4-5 saat ayırdığımı söyleyebilirim. Tabii ki de rakiplere bakıyoruz, ne oynuyor diye bakıyoruz. Aynı zamanda psikolojik olarak da hazırlanıyoruz. Yani istediğimiz müzikleri dinliyoruz. Bazen bir film oluyor. Akşamdan o film kalmış oluyor. Onu filmi izliyoruz, bitiriyoruz. Bazen maç oluyor, maçları izliyoruz. O şekilde yani. Psikolojik olarak da hazırlanıyoruz tabii ki de. Hani sadece rakibe bilgisayar başında hazırlık değil bu süreç. Peki UKD ve ELO nedir? Nasıl kazanılır? Kısaca açıklar mısınız? Ee, UK'de hesaplarına şu an tabii biraz uzak kaldım. Çok bilmiyorum ama ilk başladığım zamanlarda hani UK'de çıkarmak için neler yapmak gerekiyor? Normal turnuvalarda UK'de'lilerle oynamak yeterli oluyor bildiğim kadarıyla. Çıkarmak zor değil zaten. Evet. UK'da biliyorsunuz Elo'nun Türkiye versiyonu zaten. Sen zaten biliyorsun. Yani ulusal kuvvet derecesi Türkiye'deki Türkler için olan bir derece. Elo için de Elo genel zaten dünyanın kabul ettiği FIDE'nin uyguladığı puan skalası. Elo için de aynı şekilde bir 9 turluk turnuvada en az 3 Elo'luyla oynamak gerekiyor. Ya benim zamanımda en az 3 Elo'luyla en az bir puan almak gerekiyordu. Ya gösterdiğimiz performansa göre de o rating performansına göre de Elo'muz direkt çıkıyordu. Şu an değişmediyse çok da değiştiğini sanmıyorum galiba. Aynıdır yine. Evet. Uluslararası açık satranç turnuvalarına UKD'miz kaça ulaştığında girmemizi tavsiye edersiniz. Çünkü pek çok çocuk UKD puanının gidecek korkusuyla turnuvalara girmeye çekiniyor. Şöyle cevaplayalım. Zaten UKD Elo olarak düşünüyorum ben. Hani kaç sorunu aynı şekilde cevaplayacağım. Tabii Türkiye'deki açık turnuvalar için UKD geçerli. Zaten yurt dışındaki turnuvalar için UKD'nin hiçbir değeri yok. Yurt dışındaki turnuvalar için de tabii istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Bazı turnuvalarda Elo kısıtlaması ya da UKD kısıtlaması oluyor. 2000, 2200, 2500 gibi hatta bazı turnuvalarda. Ama genelde çoğu açık turnuvada her şey dahil yani her şey dahil derken Elo kısıtlaması olmamış oluyor. Benim tavsiyem yurt dışı turnuvaları için özellikle ya da uluslararası açık turnuvalar için eee, yani net bir elo kısıtlamam tabii ki de yok ama belli bir seviyeye ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından bir 1700-1800 seviyesine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta en ideali 2000 olabilir. Evet. Uluslararası açık turnuvalar için, güçlü turnuvalar için. Yurt dışındaki turnuvalar Türkiye'dekinden daha mı zor? Hangilerine girmemizi önerirsiniz? Eee, Bu da güzel soru. Şöyle cevaplayayım bunu da. Normalde hani bizde overrated, underrated gibi kategoriler var böyle hani elosu düşük ama normalde daha iyi oynuyor gibi. Genelde bu Türkler için de kullanılır. Hani bize de çok yurt dışında hani bir Türk'le oynadığı zaman korkar, çekinir insanlar. Bunlar underrated, elolarından daha iyi oynuyorlar. Kendi ülkelerinde olduğu için hani yurt dışında çok turnuva oynamadıkları için düşük gözüküyor elolar ama aslında daha iyiler gibi bir söylem var. Genel ya bu doğru tabii. Yani en azından ben yurt dışında açık turnuvalara gittiğim zaman bunu gözlemliyordum. Bazı ülkelerin lokal oyuncuları, o bölgedeki oyuncular hakikaten daha iyi oluyor. Türkiye'de bu ülkelerden biri. Yurt dışındaki turnuvalar bu anlamda Türkiye'den daha zor değil kesinlikle. Ama şöyle bir handikapı da var. Yurt dışındaki turnuvalarda çok güçlü oyuncular oynuyor gerçekten. Ve bizim Türkiye'deki açık turnuvalarla kıyasladığımız zaman ciddi bir fark oluyor. Yani çok daha iyi oyuncuların, çok daha profesyonellerin oynadığını görebiliyoruz yurt dışındaki turnuvalarda. Hem tecrübe kazanmak açısından, hem de oyun gücünü geliştirmek açısından, hem de dediğim gibi daha çok elo kazanmak, daha çok puan kazanmak açısından yurt dışındaki turnuvalar çok çok daha avantajlı ve dediğim gibi daha da zor değil tabii ki de. Satranç oyuncularına verilen FIDE ünvanları nelerdir? Bu ünvanlara
nasıl elde edilir? Bunu da hemen özetleyeyim kısaca. Temelde 4 tane ünvan var. Bir de bayan kategoride var bu ünvanların aynısının başına W Woman eklenmiş şekilde. Usta adayı dediğimiz CM Candidate Master. Ondan sonra FIDE ustası FIDE Master'ı, IM Uluslararası Usta ve GM Büyük Usta. En üst düzey Büyük Usta oluyor. Grandmaster Büyük Ustası oluyor. İlk başlangıçta da eskiden bu 3 şekilde yani FM, IM, GM şekildeydi. CM'de son dediğim yine oldu bayağı bir 10-15 yıldır da CM'lik var. Bildiğim kadarıyla çok da net emin değilim ama tabii CM olmak için yani bunların hepsinin için özellikle IM'lik ve GM'lik için ELO'nun geçmenin yanında tabii ki de daha da büyük ünvanlar olduğu için bazı zorluklar var. 3 tane norm elde edilmesi gerekiyor. Onları da birazdan detaylı anlatacağım. CM'lik için basit yani kısaca söylemek gerekirse 2200 ELO puanına ulaşmak gerekiyor. FM'lik için 2300 ELO puanına ulaşmak gerekiyor ve bunu tabii ki de FIDE'ye bildirmek gerekiyor. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlar. Hemen ünvanı veriyorlar. CM'lik ve FM'lik için de ayrıyeten ELO'nun yanında veya diyelim ve değil veya diyelim bazı şampiyonalara girip birinci olmak da yeterli olabiliyor. Okullar arası şampiyonalarında birinciliğe CM ünvanı veriliyor. Yaş grupları, Avrupa Dünya Yaş Grupları şampiyonu birinciliğinde ELO'ya ulaşmasanız bile herhangi bir yaş kategorisinde FM ünvanı verilebiliyor. O da ikinci bir yöntemi tabii ki de. Ama İME'lik için ve GM'lik için böyle bir şey yok. Belli bir ELO'ya ulaşmamız gerekiyor. Bu İME'lik için 2400, GM'lik için 2500 ve onların yanında da 3 tane norm almanız gerekiyor. Norm dediğimiz şey de o turnuvada IM gibi ya da GM gibi oynamanız gerekiyor. Onların performansını göstermeniz gerekiyor. Bu şekilde GM'lik için bir de Dünya Gençler Şatranç Şampiyonası var. Onu unuttum söylemeyi. Dünya Gençler Şampiyonu direkt büyük usta unvanını hak ediyor. Herhangi bir eloya gerek kalmadan ki zaten Dünya Gençler Şampiyonu da büyük ustalar oluyor genelde. O yüzden yani çok zor bir turnuva. Ben de oynamıştım bir keresinde Türkiye'de. O yüzden zaten hiç IME aldığını ben görmedim şu ana kadar bu şekilde. Peki satrançta dünyanın en iyilerine bakarak da değerlendirdiğinizde sizce zekanın satranç başarısına yüzde kaç etkisi vardır? Zeka tabii ki de olmazsa olmaz ama şöyle zeka olmadan çalışma olmadan zekanın hiçbir katkısı yok. Hiçbir şekilde yok. Çalışma da olmazsa olmazı bu işin. Çalışarak belli bir düzeye kadar gelebiliyorsunuz. Bize genellikle küçükken söylerlerdi. Bunu 2700 elo seviyesi için bu baraj konulurdu hep. Hani 2700'ün sonrası gerçekten çok büyük bir adım ve zeka gerektiriyor şeklinde söylüyorlardı. Hani ne kadar çalışırsan çalış 2700'ü geçmek için gerçekten bir yetenek. Zekadan ziyade yeteneği burada vurgulamak istiyorum. Yeteneğin olması gerekiyor bu oyuna derlerdi. Yani hem yetenek hem zeka da aynı zamanda hem de çalışma üçü de birlikte aslında bir bütün bu süreçte. Üçü de önemli. Hangisi daha önemli diyeceksen üçü de önemli aslında. Zeka olmazsa olmaz dedim başta. Olmazsa olmaz dedi. Yani belli bir yerin üstünde. Zeka ve yetenek olmazsa olmaz gerçekten. 2700 ve üstü diyebiliriz bunun için. Zeka ve yetenek olmazsa olmaz. Ama tabii ki de oraya gelmek için kesinlikle de çalışmak gerekiyor. Satrançta olunabilecek en yüksek ünvana sahipsiniz. Ülkemizde ise gereken değerin verildiğini düşünüyor musunuz? Yani biz satranççı olarak genel olarak pek değer verildiğini düşünmüyoruz. Bunun nedeni de zaten spor olarak bile çoğu insan satrancı spor olarak görmüyor maalesef spor olmasına rağmen. Ve ya tabii ki de bir futbol gibi, basketbol gibi bir dal değil ve futbol kadar ilgi görmesini de tabii ki de beklemiyoruz ama en azından gerekli bir değer görmesini istiyoruz. Çok değer görmüyor. Satrancı biliyor herkes yani. Sokaktaki vatandaşımız herkes biliyor satrancın nasıl bir oyun olduğunu ama böyle federasyonu olduğunu, spor olduğunu, yarışmaları olduğunu, milli takım olduğunu çoğu insan bilmiyor açıkçası. Yani şöyle söyleyebilirim, benim yakın arkadaşlarımdan bile şöyle duyumlar almıştım ben. İşte bir şey olacak mesela ben günün planını açıkladım onlara. Böyle 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 bugün satranç çalışacağım diyordum. Satrancı çalışması da mı var diyorlardı. Yani o kadar eee uzağız aslında bu konuya. Tabii ki de çalışması var yani sonuçta. Bir emek o kadar kolay gelinmiyor buralara. Çok değer verildiğini düşünmüyorum.
Ee, Bu şekilde yani. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok değer verilir diye umuyorum. Ama şu anda yeterli değil tabii ki de. Peki satrançta başarının sırrı nedir? Bize neler önerirsiniz? Başarının sırrı düzenli, planlı, iyi bir şekilde çalışmaktır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve tabii de çok da çalışmak. Ama bu çok çalışmak da yani değişken bir şey. Sonuçta tabii ki de yeterli bir şekilde çalışmak lazım da çok da abartmamak da lazım. Bazı insanlar diyorum gün boyunca satranç çalışıyorlar. Satranç oynuyorlar internetten, uyumadan, yatmadan. Bu ne kadar katkı sağlar, fayda sağlar bilmiyorum. Tabii bu istekle de alakalı, isteyerek yapıyorlar. Ama burada dediğim gibi yeterli düzenli çalışmak ve size tavsiyem, geleceğe açık küçük çocuklara tavsiyem, dersleriyle beraber götürmeleri kesinlikle, derslerini aksatmadan ve bu süreç gerçekten ikisi de birbirini destekliyor. Ben bunu bizzat test etmiş biri olarak söylüyorum. İkisi de birbirini destekliyor. Hem dersler satrancı destekliyor, hem satranç dersleri destekliyor. Hani satranç dersleri destekler diye bir kanı var. Tam tersi de doğru bunun. Ben bunu yaşadım gerçekten bizzat. Yaşadığımı hissediyorum. İkisi de birbirini destekliyor. Severek olacak bir iş kesinlikle. Yani sevmiyorsa, satranç oynamak istemiyorsa bu aile baskısıyla olacak bir iş değil. Severek istediği kadar kendine e, yani herhangi bir sporcu kişi istediği kadar kendine bu işe vakit ayırmalı ve istediği zamanlarda düzenli plan koyarak düzenli planlı bir şekilde çalışmalı diyorum. Budur tavsiyem. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim şu anda inşallah yakın zamanda doktor olacağım. Bir senem var gibi gözüküyor. İnşallah. Yani iki mesleğim olacak gibi duruyor. Hem satranç hem doktorluk, tıp. İkisi, yani en büyük hayalim ikisinde de olabildiğince iyi yerlere gelmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Umarım hayaliniz gerçek olur. Sizinle sohbet Teşekkür çok ederim. güzeldi. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet süperdi. Çok teşekkür. Beni kırmayarak söyleşiye katıldığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim Doruk. Değerli satranç severler ve satranç meraklıları, bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.